Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Ali. Hadi Ali. Hadi Ali. Hadi aslanım hadi. Hadi Ali. Hadi Ali. Hadi aslanım hadi. Bu çocuklarda sahabe aşkının aksi var. Neden öyle dediniz paşam? Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud Harbi'ne çıkmadan önce ordusunu teftiş ediyordu. Savaşa katılabilecek yaştaki gençleri seçip yaşa uygun olmayan gençleri de geri çeviriyordu. Semure ve Rafi geri çevrilenlerdendi. Sahabeden biri ya Resulallah, Rafi iyi ok atıcıdır. Müsaade buyurun kalsın dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine izin verdi. Rafi'ye izin verildiğini öğrenen Semure, babacığım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rafi'ye izin verip beni geri bıraktı. Oysa ki ben Rafi'yi güreşte yenerim dedi. Ali gibi. Evet. Müreyb radıyallahu anh Efendimiz'e gidip ya Resulullah Rafi'ye izin verip oğluma izin vermemişsiniz. Oysa ki oğlum Rafi'yi güreşte yener deyince Efendimiz Semure ve Rafi'ye dönüp hadi güreşin bakalım dedi. Hadi be. Hadi be Ali. Sen yenersin Ali hadi. Kim gelmiş paşam? Semure Rafi'yi yendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine izin verdi. Ali kazandı. Aslansın Ali. Helal yiğidim. Helal sana helal. Maşallah. İyi evlat yetiştirmişsin. Aferin sana be. Aferin be. Helal sana. Helal yiğidim. Helal olsun. Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Gece güne, gün geceye devrilsin. Halifem, sultanımın yolu, yolumdur. Benim kolum, onun koludur. Silahım üstüne. Tohumu çıkartan toprağımın üstüne. Kuyunun üstüne. Zindanın üstüne. Atam Ertuğrul Gazi üstüne. Sadakatim boynumdur. Boynum doğrudur. Kılıcım eğridir. İhanetten Allah korusun. Beni kendi kılıcımla doğrasın. İşte Kur'an-ı Azimüşşan. İşte elim. Ekmek tuz hakkı için Allah'ın sözüne yemin olsun ki hem vallahi, hem billahi, hem tillahi. Devletimin bekasını her mefkureden önce tutacağıma, sultanımın canını kendi canımdan önce tutacağıma, insanı yaşat ki devlet yaşasın sözüne bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve dinim üzerine ant içerim. Şimdi padişahımız efendimizin huzuruna çıkmaya hazırsın. Elhamdülillah. Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Hüseyin Paşa verdiğimiz emri yerine getirdi. Duyun kolcuları yolda.
Hüseyin Paşa vazifesini yaptı. Şimdi sıra sende. Ne istiyorsan yaparım. Halkın arasına karış. Adamlarını da halkın arasına yerleştir. Ne yapacağım halkın arasında? Abdülhamid'in limandan Ülem'le gideceğine milleti inandıracaksın. Ben Türk'ü tanıdıysam kaçan halifenin cezasını vereceklerdir. Bu devlete er olmak kolay kolay herkese nasip olmayacak bir nimettir. Bu nimetin külfeti ağırdır. Devletiniz için canınızdan geçeceksiniz. İyilerle birlikte olun ki sizi iyi ansınlar. Vazifeniz mühimdir. Sizinle bir birlik kuracağız. Ordumuza yeni bir nizam getireceğiz. Paşam bir nefeslik mola versek. Sizden evvel yola çıkan erler payitahta varmak üzereler. Biz de yolu yarıladık. Sabredin. Payitahta dinlenirsiniz. Senin köylerden topladığın askerler öldürülecek. Oluyor. Vazife tamamdır paşam. Verdiğim üniformaları giyip ardıma düşün. Hadi gelin benimle. Hünkârım. Buyur paşa, söyle. Kemalettin Paşa ile alakalı mevzuları duydum. O Duyun-u Umumiye şefi bunu çoktan hak etmişti. Lakin evladımın sizi zora sokması karşısında mahcubum. Endişe etmeyiniz paşa. Hem rütbeleri sökülmüş, hem de sürgün edilmiş. Bir baba olarak değil, bir komutan olarak endişeliyim hünkârım. Ona Duyun-u Umumiye şefine haddini bildirmesini ben söyledim. Bu halde neden sürgün ettiniz? Hanedan damadı Vasfi Paşa'dan bir telgraf aldık. Gittiği mıntıkada Duyun-u Umumiye kolcularının halka ezdiğini, çete gibi davrandıklarını, milletin malına çöktüklerini haber etti. Kemalettin Paşa'yı bir vazife için gönderdik. O eşkıyalara hadlerini bildirecek. Duyun-u Umumiye'den bir tepki geldiğinde ise onların yanında azlettiğimiz bir adamın işinden mesul olamayacağımızı söyleyeceğiz. Siz merak etmeyin paşa. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hünkârım, Wilhelm Hazretleri çıktı. Biz de çıkabiliriz. Hazırlıklar tamam. Bu küpeleri sana Kemalettin hediye etti değil mi?
Öyle. Eskiden gözü benden başkasını görmezdi. Şimdi gözü görmesin diye beni buraya sürgüne gönderdi. Bir daha ne zaman döneriz acaba payitahta? Bilmem. Kemalettin'le Naime bizi düğünlerine davet ederler herhalde. Fehime saklan! Abla! Abla ne oluyor? Dikkat et. Tamam. Bu kadar yeter. Kırın şu kapıyı. Gidin buradan! Sultanlar var burada! Biz de zaten sultanlarımızı ziyarete geldik. Abla buraya geliyorlar. Gel benimle. Gel. Gel buraya. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Abdülkadir burada mı kalıyor? Evet validem. Bir şehzade böyle bir yerde kalsın. Olacak iş değil. Beni tam vaktinde getirdin oğlum. Bidar kadın duymadan Abdülkadir'i buradan çıkmaya ikna etmeliyiz. Sizin ne işiniz var burada? Demek oğlumun olduğu yeri biliyordunuz ama bana söylemediniz. Sorduğunuz vakit bilmiyordum. Abdülkadir Sabahattin'e kimse duymasın diye yemin verdirmiş. Ben size söyleyerek bana olan güvenini sarsmak istemedim. İçimde doğruyu söylediğinize dair ufacık bir ihtimal vardı. Lakin yerle bir ettiniz. Bidar kadın, ben buraya Abdülkadir'i saraya yanınıza dönmesi için ikna etmeye geldim. Hayır, siz şehzadenin düştüğü durumu görmeye geldiniz. Sultanım, hekimin bir an evvel şehzademizi görmesi lazım. Gidelim. Abdülkadir hasta mı? Biz görüştüğümüzde hiçbir şey yoktu.
Şehzadem, biz geldik. Şehzadem. Nerede oğlum? Yok, gitmiş. Devletin mülkünü sattı gidiyor. Biz de izliyoruz. Bir şey yapmak lazım ağalar. Hesap sormayalım mı? Soralım. Ah hünkârım ah! Milletin seni bu kadar severken sen dünya malına kanıp terk ediyorsun. Milletin malını alıp kaçıyor. Gazeteler doğru yazmış. Alman İmparatoru ile beraber gidecekler demek. Başsız kaldık. Yazıklar olsun Abdülhamit. Yazıklar olsun. Neden duruyorsunuz? Hünkârımızın gitmemesi için neden yalvarmıyorsunuz? Halifemiz bizi terk edip gidiyor. Hünkârım, Hüseyin Paşa'nın kurduğu alay limana varmak üzeredir. Sizi bu alay koruyacak değil mi? Hayır paşa. Hünkârım, Hüseyin Paşa'nın askerlerini bunun için beklemez miyiz? Benim beklediklerim başka. Neden bu kadar kalabalık? Abdülhamit bizi milletiyle uğurluyor. Şimdi sıkı bir ittifak kurduğumuza inancım tam oldu. Halk Abdülhamit'in üzerine doğru yürümeye başlayınca ateş açacaksınız. Birkaç kişiyi ayağından vurun. Vurun ki iyice vahşileşsinler. Biraz direnin, sonra geçmelerine izin verin. Emredersiniz paşam. Susun!
Bu kalabalık neden? Sizi yolculamaya gelmişler anlaşılan. Sultan Hazretleri, payitahtta bana çok şey öğrettiniz. Sizinle ittifak yapmanın, sizin dostunuz olmanın ne büyük bir talih olduğunu gösterdiniz bana. Biz de Alman İmparatorluğunu yanımızda görmekten şeref duyduk. Sizin diğer krallar gibi mazlumları sömüren biri olmadığınızı bilmek bize huzur verdi. Buyurun. Tanıştırmak istediğim askerlerim var. Sultan kaçıyor! Sultan kaçıyor! Kaçan sultan! Yakalayın! Linç edin! Bunlar ne diyor paşa? Ateş! Hüseyin Paşa ne yapmak ister? Millete kurşun sıkılır mı? Durmayın, devam edin! Linç edin! Bunlar azgın bir güruh. Gelin gemiye çıkalım. Olmaz! İndir silahları! İndir! İndir silahları! İndir! İndir silahları! Hadsizler! Hadsizler! Biz ne vakit kaçtık? Bizim ceddimiz ne vakit kaçmıştır? Nerede kaçmıştır? Mohaç'ta mı? Nibolu'da mı? Kosova'da mı? Ne vakit kaçmıştır? Prut Harbi'nden mi kaçtık? Denizlerde kıyamet gibi üzerimize geldikleri vakit Preveze'de mi saklandık? Şimdi çıkmış, sultan gidiyor yalanına inanırsınız. Biz sadece şehit olma arzusuyla atımızı en azgın düşmana sürmedik mi? Biz harp meydanında pusatsız kaldık, yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. Bizi bırakma padişahım. Vallahi de bırakmayacağım, billahi de bırakmayacağım. Burası payitaht, ben de Sultan Abdülhamit. Bizim hiçbir yere gittiğimiz yok. Ben bana yakışanı yaparım.
Ayasofya'sında hilali asılı kalsın diye, sokaklarında çocuklar İslam'ın ahlakıyla büyüsün diye payitahtı her türlü kalleşçe kahpeliğe karşı tek başıma savunurum. Peki ya siz? Payitahta yakışır mısınız? Söylenen her yalana inanarak bu şehrin ruhuna sahip çıkacağınızı mı sanırsınız? Uyanık olun efendiler. Bir bakın. Size söz söyleyen sizi zulme mi götürüyor, adalete mi? Size söz söyleyen sizin kin, nefret, haset hislerinizi mi körüklüyor? Yoksa sevgi, muhabbet, merhamet hislerinizi mi? Size söz söyleyen yakıp yıkın mı diyor, yoksa kurun mu? Şimdi aldandıysanız hesap vereceksiniz. Eğer aldattıysanız hesabını bile veremeyeceksiniz. Evlatlarım, milleti fitneye çağıranları, yalan haber yazan gazetecileri, bu işin tüm müsebbiplerini tutuklayın. Bir an bizi linç edecekler sanmıştım. Ama sizin tek bir kelimenizle bu azgın kalabalık suspus oldu. Nasıl oluyor bu Sultan Hazretleri? Neyle yapıyorsunuz? Adalet. Biz hak isteyenin hakkını veririz. Baş kaldıranın başını keseriz. Büyük bir dost kazanmış olarak payitahttan ayrılıyorum. Oğlum nerede? Ateşi çok yüksekti. Kendi başına ayağa kalkacak gibi değildi. Belki kalkmayı başardı ve saraya dönmeye karar verdi. Yanından ayrıldığımda çok hastaydı. Kendinde değildi. Abdülkadir. Abdülkadir'in eşyaları burada. Lebon'da bana peşinde olan birilerinden bahsetmişti. Nasıl yani? Peşinde birileri mi varmış? Abdülkadir takip edildiğini anlayınca birini yakalamış. Ama diğeri silahıyla ateş etmiş. Sonra da kaçıp ortadan kaybolmuşlar. Aman Allah. Bidar kadın. İyi misiniz? Bırakın beni. Sabahattin. Sen oğlumun peşinde birileri olduğunu biliyordun ve bize söylemedin, öyle mi? Ne bana ne de hünkârımıza nasıl söylemezsin? Eğer oğluma bir şey olursa bunun hesabını siz verirsiniz. Sultanım, Ne var? köylülerle konuştuk. Birkaç saat önce çiftlikten bir arabanın uzaklaştığını görmüşler. Şehzademiz o arabada olabilir. Acaba neredeler? Siz bir şey gördünüz mü çocuklar? Burada yoklar galiba. Yok yok. Burada değiller. Tüh. Bak şimdi gerçekten çok üzüldüm. Daha tanışıp konuşmadan gitmiş sultanlarımız. Belki de bizimle oyun oynuyorlardır. Mesela benim en sevdiğim oyun saklambaç. Çünkü saklananı
Hemen bulurum. Kaç Fehime! Abla! Bırakın beni! Bırakın! Kes sesini! Abla! Sessiz ol! Kesmesini biliriz. Bırak! Bırak onu! Bırakın! Dokunma kardeşime! Bırak kardeşimi! Kardeşin için kendini feda ediyorsun ha? Saygı duyuyorum sultanım size. Senin gibi saraylı bir sultana yakıştı mı şimdi bu? Ne istiyorsanız alın gidin. Defolun buradan. İstediğimiz bu değildi. Ama madem teklif ettin, alırız. Haydutlar! Defolun gidin evimden. Bir daha gelmemizi istemiyorsan, o kocan olacak paşa bozuntusuna söyle. Burası payitaht değil. Buranın hünkârı biziz. Yolumuza çıkıp ayağımızın altında dolanmasın. Yoksa onu ezeriz. Abla! Abla! Gel. Anlat Vladimir, anlat. Her şey istediğimiz gibiydi. Ta ki Abdülhamit konuşuncaya kadar. Halk Abdülhamit'in üstüne yürüdü. Bir alay asker geldi. Araya girdiler. O anda Abdülhamit'in sesi yankılandı. Herkes büyülenmiş gibi durdu. Ağzından çıkan kelimelerle herkesin ateşini aldı. Biz ne yaparsak yapalım. Abdülhamit milletine konuştuğu vakit... Sus Vladimir. Bugün anladık ki er geç zafer kazanacağız. Kaybederken sizi bu kadar inançlı kılan nedir? İlk defa Herzog, ilk defa Abdülhamid'i halkıyla karşı karşıya getirdik. Limanda olanlar bize gösterdi ki gazete haberleriyle bile halkı Abdülhamid'in karşısına çıkartabiliyoruz. Artık gazetecileri de kullanabileceğimizi sanmıyorum. Neden? Limandaki bütün gazetecileri tutuklattı. Elimizdeki matbuat gücünü de kaybettik. Bundan sonra istediğimiz haberleri yapacak ne bir gazeteci ne de bir muhabir bulabileceğiz. Kimse yalan haber yapmaya yeltenemeyecektir. Yanılıyorsun. Matbuat hürriyetini boğmaya çalışan bir sultan karşısında daha da güçlü olacağız. Bize istediğimizi kendi eliyle verdi. Bir yalanın peşinden gidenler, bir kemiğin peşinde ömür boyu yol gidenler gibidir paşa. Nihayetinde elde edecekleri bir kuru kemik. Adamlar yalana gazetecilik demiş, meslek edinmişler. Tutuklanan gazeteciler ne yapacağız hünkârım? Onlar yazdıkları yalanların hesabını verecekler paşa. Yalan yazan gazeteleri de kapatacağız. Hünkârım, bu çok sert bir tedbir olmaz mı? Daha çok üzerimize geleceklerdir. Attıkları yalanlarla milletimi bana düşman edecekler, iftira atacaklar. Biz bir şey yapmayacağız, öyle mi? Paşa, orada insanlar ölebilirdi. Niçin? Yaptıkları bu yalan haber sebebiyle. Hünkârım, Avrupa'daki gazeteler üzerimize geleceklerdir. Bu çok sert bir tedbirdir. Zaten geliyorlar paşa. Düşün. Harp meydanında sana kurşun sıkana, kurşun sıkarken bunun sert bir tedbir olduğunu mu düşünürsün? Bunlar kurşundan daha tehlikeli paşa. Kurşun sıkarlar, bir kere öldürürler. Lakin yalan havadisle her gün öldürüyorlar. Akılları, kalpleri kirletiyorlar. Fikirleri öldürüyorlar. İrademdir. Sultan kaçıyor diye yalan havadis yapan gazeteleri bir haftalığına kapatacağız. O gazetelerde çalışan masum işçilerin yevmiyelerini biz ödeyeceğiz. Emredersiniz hünkârım.
Biz de gidip Söğüt'ten gelen aslanlarımızı görelim. Abdülhamit'in tutukladığı gazetecilerin arasında hafiyelerimiz var. Britanya hükümeti gazetecilerin serbest bırakılması için adım atmamı bekliyor. Abdülhamit baskılara boyun eğmez. Biliyorum. Ama hükümetin isteğini de yerine getirmem şart. Sen vazifeni yap. Abdülhamit'in karşısına çıkmak yerine iğneli bir fıçıya girmeyi tercih ederim. Karşısında diplomatik hiçbir hamle yapamıyorum. Yakında bu dertlere son vereceğim. Şahsi korkularını bırak. Sen matbuat hürriyetinin azami koruyucusu, bunun davacısı ve iddiacısı, bir imparatorluğun elçisisin. Gazetecileri dünyaya hükmeden kraliçenin diliyle iste. Gazeteciler yalnız olmadıklarını bilsin. Onlara ihtiyacımız var. Kendi halkını bile hünkârımıza karşı kışkırttılar demek. Aman Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Bir taraftan hünkârı linç etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan şehzadesini kaçırdılar. Sakin olun Bidar kadın. Belki de kimse kaçırmamıştır. Belki de biz oraya gitmeden evvel Abdülkadir'i çiftliğin sahipleri hastaneye götürmüşlerdir. Kim bilir? İnşallah. Mümkün değil böyle bir şey. Muhafızlar her yanı arıyor. Eğer bir şey bulsalardı muhakkak bizim haberimiz olurdu. Başka bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Lakin her ne olduysa sizin yüzünüzden oldu. Hesabını vereceksiniz. Hünkârımızla konuşmaya gidiyorum ben. Başım sıkıştı. Derdim arttı. Gönlüm daraldı. Memleket ateşe veriliyor. Söndürmek için gayret ederiz. Gayretimizi Allah'a itimat kuşuna veririz. O göklerde nereye çıkarırsa oraya varır gayretimiz. Gayretimiz hak bir gökyüzünde dalgalanan hür bayrağımızdır. Gayretimiz dedemiz Ertuğrul Gazi'nin açtığı yoldur. Biz devletimiz için geceleri güne kavuştururken ihaneti gördük. Hainler geceleri ihaneti ezber ederken biz imanımızı tazeledik. Dedik ki bizle beraber tazeleyecek yok mudur? Bizle aynı rüyayı görecek yiğitler nerededir? Bulduk mu paşa? Bulduk hünkâr. Her biriniz benim has akrabalarımsınız. Ertuğrul Gazi ile beraber Söğüt'e otağı kurmuşların evlatlarısınız. Satılmayacak. Ümitsiz olmayacak. Mücadeleden kaçmayacak kim var dediğimiz vakit aklımıza düştünüz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Vazifeniz devletinizi korumaktır. Bu devleti sizin dedeleriniz kurdu. Koruyacak olan da sizlersiniz. Söz mü? Eyvallah. Vazifeniz saltanat makamının izzetini korumak. Bu hanedana ilk itaat eden, ilk inanan sizin dedelerinizdi. Şimdi aldanmadan itaat edecek olanlar da sizlersiniz. Söz mü? Söz! Söz! Sultanımızın makamına söz! Konstantinopolis'i bileğiyle fethedip onu İslam şehri yapan, adını İstanbul koyan, payitahtın kalesi yapan sizin dedelerinizdi. Payitahtın şerefini koruyacağınıza söz mü? Ayasofya üzerine söz! Eylül'e İslam'ın inancına söz! Eyvallah.
Dedelerinizin tek gayesi ilahi kelimetullah. İslam'la kalplerini pakladılar. Rızayı ilahi için cenk meydanlarına koştular. İlim kapıları kurdular. Vakıflar ihya ettiler. Hepsi İslam içinde. İslam'ın muhafızı olma şerefine ermek için söz mü? Allah'ımıza, onun Resulüne, onun kitabına söz. Eyvallah. O halde Kosova Cenk Meydanı'nda yankılanan ses neydi? Allahu Ekber! İstanbul surlarında yankılanan ses neydi? Allahu Ekber! Mohaç sahrasında, Zafer Meydanı'nda Haçlı ordularının kılıcını kıran alpler ne demişti? Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Artık yalnız değiliz paşa. Elhamdülillah. Hamdolsun hünkâr. Bilirim ki sizler devletimizin özünde ne varsa onunla yetiştiniz. Ve biliriz ki devletimizin zararına olacak her ne varsa gece karanlıkta, zifiri karanlıkta bile fark edersiniz. Bu her neyse vazifeli ve yetkilisiniz. Mani olacaksınız inşallah. Murat Efendi, başlarında siz varsınız. Osman Efendi ile beraber. Emredersiniz hünkârım.